Bugün Hallstatt'ı gezeceğiz. Gelin hep birlikte gezelim. Hallstatt'a araçla gelecekler için şu bilgi önemli. Avusturya'dan hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler bomba gibiyiz. Bugün Avusturya'da UNESCO Dünya Mirası'na yer alan çok güzel bir yere gideceğiz. Hallstatt'a gidiyoruz. Arabayı hazırladıktan sonra çocukların hazırlanmasını beklerken ben de son bir kez daha terasa çıktım. Yola çıkmadan önce bu sabahın sakinliğini biraz daha içime çekmek istedim. Dün gün boyunca yağmur vardı ama bugün hava tamamen değişmiş. Gökyüzü şu an açık. Güneş de kendini gösteriyor. Videolarımıza ilk defa denk gelenler olabilir. Biz bu yolculuğa İstanbul'dan çıktık. Almanya'yı geçtik. İsviçre'de de biraz kaldık. Şimdi ise en az İsviçre kadar özel manzaralara sahip olan Avusturya'dayız. Bugünkü planımızda ise uzun zamandır görmek istediğimiz bir yer var. Hallstatt. Günümüzü de bu güzel kasabayı gezmek için ayırdık. Birazdan yola çıkıyoruz. Da gitmiş böyle sessiz huzurlu. Altmünster'deki evimizden yola çıktık. Hallstatt'a yaklaşık 50 kilometrelik bir sürüşümüz var. Yolun büyük kısmı göl kıyısından ve sık ormanların arasında ilerliyor. Manzara gerçekten çok güzel. Bu sürüşün o etkileyici yol görüntülerini ise sesli yolculuklar serimizde ayrıca paylaşacağız. Şimdi rotamız Hallstatt. Birazdan kasabaya giriyoruz. Hallstatt'a araçla gelecekler için şu bilgi önemli. Yeterli otopark var ve otoparklar çok hızlı şekilde sirkülasyona uğruyor. Bir süre beklemeniz gerekiyor yalnız. Bu token alıyorsunuz. Token sayesinde giriyorsunuz. Şöyle otopark girişini size göstereyim. Yani birisi çıkmadan, ödemeyi yapmadan ve şu gişeden geçmeden siz buradan giremiyorsunuz. Bilginiz olsun. Otopark yok diye karamsarlığa kapılmayın. Mesela park 2.0 gözüküyor. Bir araba çıkıp şurada ödemesini yaptıktan sonra orası 1 oluyor. Yeşil yanıyor. Sonra buradan basıp bir tane küçük jeton alıyorsunuz. Şu kapı açılıyor. Bu bilgi de böyle olsun. Hallstatt'a geldiğimizde aracımızı P2 otoparkına park ettik. Kasabada toplamda 3 otopark var. P1, P2 ve P3. Hepsi kasabanın giriş tarafında aynı bölgede yer alıyor. Bundan sonra merkeze yürüyerek devam ediyorsunuz. Hadi şimdi bize iyi gezmeler. Bu insanlar fünikülerle şu dağın tepesine çıkıyor ve eğim yani 80-90 derece çok rahat var. Bu gibi teleferikler veya fünikülerler İsviçre'de de çok var. Hemen hemen her dağda böyle bir teleferik var. Ücretleri de pahalı. Buranınki bakalım ne kadarmış. Dışarıda bizim TTK'nın işaretini koymuşlar. Size teleferik ücretlerini de burada gösteriyor. Bu arada Hallstatt çok sıcak. Mümkünse ya sabah çok erken saatlerde gelin öğlen olmadan veya akşam saat 5 gibi 5'ten sonra gelin. Gerçekten rahat edersiniz. YouTube videolarında izlediğim kişiler de aynı şeyi yapmışlar. Şu an buranın saati saat 2. 34 derece gösteriyor termometreler. Hallstatt girişinde bir hamburger gelecek. Karnınız acıkırsa fiyatlar size referans olsun.
Haritayı Hallstatt'a yaklaştırdığımızda kasabanın aslında çok dar bir alana kurulduğunu görmek mümkün. Yüksek dağların arasında adını aldığı Hallstatter Gölü'nün kıyısında yer alıyor. Bugün ağırlıklı olarak kasabanın merkez bölümünü gezmeyi planlıyoruz. Haritada gördüğünüz bu bölge, kilisenin ve meydanın bulunduğu Hallstatt'ın en hareketli ve en çok bilinen kısmı. Sosyal medyada ya da fotoğraflarda sıkça gördüğünüz o ikonik görüntüler de genellikle bu noktadan çekiliyor. Araziye dikkatle baktığınızda kasabanın aynı zamanda dağ yamacına doğru yükseldiğini de görmek mümkün. Evler gölle dağ arasında dar bir şeride yerleşmiş durumda. Merkez bölgeyi gezip keşfettikten sonra ise buradan başlayıp göl kenarı boyunca uzanan tek bir cadde üzerinden kasabanın en sonuna kadar yürümeyi planlıyoruz. Hallstatt'a gelmek isteyenler için bir bilgiyi de burada göstermek istiyorum. Video başında aracımızı park ettiğimiz otopark alanları kasabanın giriş tarafında yer alıyor. Biz aracımızı P2 otoparkına bıraktık. Konum olarak tam burada, Tuz Madeni işletmesinin hemen arkasında yer alıyor. Haritada küçük gibi görünse de aslında geniş bir alanda ve yaklaşık 300-400 araçlık kapasiteye sahip. Aynı zamanda kasabanın biraz daha sakin ve turist yoğunluğundan uzak sayılabilecek bir bölümünde yer alıyor. Haritada gördüğünüz şu hat ise Hallstatt'ın en önemli noktalarından birine çıkıyor. Bu füniküler hattına ulaştığı noktada Hallstatt'ın dünyaca ünlü tuz madeni bulunuyor. Burada bir seyir terası var ve aynı zamanda madenin içi de ziyaret edilebiliyor. Konum olarak bakıldığında ise Hallstatt'ı, gölü ve çevresindeki yerleşimleri kuş bakışı görebilen oldukça etkileyici bir noktada yer alıyor. Haritayı biraz daha uzaklaştırdığımızda ise kasabanın bulunduğu coğrafya daha net ortaya çıkıyor. Hallstatt'ın etrafı yüksek ve oldukça etkileyici dağlarla çevrili. Biz de videonun sonunda tüm bu manzarayı havadan da görüntülemeye çalıştık. Şimdi gelin Hallstatt sokaklarında gezmeye başlayalım. Kasabanın girişine doğru yürürken kalabalık hemen kendini hissettiriyor. Öğle saatleri olunca turist yoğunluğu da artmış durumda. Hemen girişte göl kıyısında küçük bir iskele var. Buradan tekne turları yapılıyor, sandal kiralayabiliyorsunuz. Gölün üzerindeki yerleşimlere dolaşan küçük turlar da buradan kalkıyor. Hallstatt aslında hem eski bir tuz madeni kasabası hem de göl sayesinde uzun yıllar balıkçılıkta yaşayan bir yer. Bugün ise yılın büyük bölümünde dünyanın dört bir yanından gelen turist çeken küçük ama çok hareketli bir kasaba haline gelmiş. Burada özellikle uzak doğudan gelen ziyaretçileri görmek sıkça mümkün. Turistik bölgelerde elinde şemsiyeyle dolaşanlar genelde Asyalı turistler oluyor. Biraz dikkat ederseniz Türkçe konuşanlara da denk gelmek mümkün. Türkiye'den gelenler ya da Avrupa'da yaşayan gurbetçi aileler de burayı sık sık ziyaret ediyor. Gölün suyu gerçekten çok temiz ve oldukça durgun. Bu yüzden kasabanın pek çok noktasında serinlemek için göle giren insanları görmek mümkün. İsterseniz burada sandal ya da kano kiralayabiliyorsunuz. Haritada da gösterdiğimiz gibi gölün çevresinde farklı yerleşim yerleri olduğu için tekne turları da oldukça popüler. Biz bugün böyle bir göl turu planlamadık. Sıcak günde ara ara durup gölün o sakin görüntüsünü izleyerek ve kıyıya vuran dalga seslerini dinleyerek biraz soluklanmayı tercih edeceğiz. Bu arada küçük bir tavsiye. Eğer Hallstatt'ı daha rahat görmek istiyorsanız ya sabah erken saatlerde gelmek ya da öğleden sonra güneş dağın arkasına geçtikten sonra ziyaret etmek çok daha iyi bir seçenek oluyor. Meydanın tam kalbinde yer alan ve videonun sonunda da size havadan da göstereceğimiz Hallstatt Merkez Kilisesi'ne geliyoruz şu an. Bu kilise Hallstatt fotoğraflarıyla en çok özdeşleşen kasabanın ikonik yapılarından biri.
Merak edenler için içinde kısaca göstermek istiyorum. Burası Maria Himmelfahrt Katolik Kilisesi. Temelleri Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Bugünkü yapı ise büyük ölçüde 15. yüzyılda gotik tarzda inşa edilmiş. Yüzyıllardır Hallstatt'ın en önemli dini yapılarından biri olarak kullanılıyor. Hallstatt'taki kilisenin içindeyiz. Şimdi bu kilisede yaptıkları duaları böyle çok dilli yapmışlar. Türkçe tercümesini de şöyle koymuşlar. Aynısı İtalya'daki bir kilisenin içinde de vardı. Dua da birebir aynı. Kiliseden çıktıktan sonra kasabanın içinden yürümeye devam ediyoruz. Öğlen güneşi artık biraz kırılmış. Dağın arkasına doğru dönmeye başlamış. Biz de acele etmeden ağır ağır dolaşarak ilerliyoruz. Yol boyunca gölge bulduğumuz yerlerde kısa molalar verip serinlemek de iyi geliyor açıkçası. Hallstatt'ta yürüdüğümüz bu yol aslında çok uzun değil. Tuz madeni taraflarından başlayıp kasabanın sonuna kadar uzanan hatta düşündüğümüzde toplam mesafe yaklaşık 1-1,5 kilometrelik bir yürüyüş mesafesi. Ama sürekli durup etrafa bakınca, fotoğraf çekince ve sokakları keşfedince zaman hızlı geçiyor. Biz de bu gezi için yaklaşık 3-4 saat ayırdık. Hallstatt'ı rahat rahat gezmek için bu süre gayet yeterli görünüyor. Kocaman kilise. Yürüdüğümüz bu yol harita üzerinde de gösterdiğimiz gibi göle tamamen paralel uzanıyor. Kasabanın neredeyse tamamı da bu dar şeridin üzerine kurulmuş durumda. O yüzden nerede durursanız karşınıza aynı manzara çıkıyor. Bir tarafınızda göl, diğer tarafınızda dağ yamacına yaslanmış evler. Hallstatt'ı özel yapan şeylerden biri de bu aslında. Yerleşim alanı çok dar olduğu için kasaba gölle dağ arasında ince bir hat boyunca uzanıyor. Biz İsviçre'de gezerken birkaç yerde burada yaşanır demiştik ya. Açık söylemek gerekirse aynı şey burada da insanın aklından geçiyor. Bir de dikkat ederseniz gölün suyu neredeyse ayna gibi. Bunun sebebi gölün oldukça derin olması ve rüzgarın dağlar tarafından kesilmesi. O yüzden Hallstatt fotoğraflarında gördüğünüz o sakin yüzey çoğu zaman gerçekten böyle. Kasabanın bu ucuna kadar yürüdüğünüzde yol aslında Hallstatt girişindeki rampanın başında yer alan tünelin olduğu noktada sona eriyor. Kasaba merkezi araç trafiğine kapalı olduğu için buradan sonrası yalnızca burada yaşayan araçlara ait. Hallstatt sakinleri de tünelin önündeki bariyerden içeri girip evlerine bu taraftan ulaşıyor. Bir de fark etmişsinizdir, turist kalabalığı genelde meydan ve kilise çevresinde yoğunlaşıyor. Bu tür uç köşelere geldiğimizde ise ortam bir anda sakinleşiyor. Açıkçası Hallstatt'ın en keyifli taraflarından biri de buralar. Biraz daha sessiz, biraz daha yerel. Tam bizim sevdiğimiz türden. İşte Hallstatt denince akla gelen o meşhur manzara. Fotoğraflarda hep gördüğümüz yer tam burası. Şimdi turistlerden küçük bir boşluk yakalarsak biz de bir fotoğraf alalım. Hava Hallstatt'ta inanılmaz derece çok sıcak. Biraz drone'la görüntü alabildim. Ama sizi şu an buranın en ikonik görüntüsüyle baş başa bırakayım biraz. İnsanlar burada. Gelenler böyle fotoğraf çektiriyor.
Kimisi kalıyor, kimisi devam ediyor gidiyor. Açıkçası buradaki manzara gerçekten çok hoşumuza gitti. Merak edenler için kameranın arkasındaki atmosferi de kısaca göstermek istedik. Yönümüzü yeniden merkez tarafına çevirip yürümeye devam ediyoruz. Eğer göl kenarında sakin bir oturacak yer bulabilirsek biraz dalga sesini dinleyip dinlenmek istiyoruz. Hem bu arada küçük bir şeyler atıştırıp açlığı da bastırmak fena olmaz. Ama az önce de bahsettiğim gibi merkeze yaklaştıkça kalabalık tekrar artmaya başlıyor. Görünen o ki bu insanların büyük kısmı az önce sözünü ettiğimiz seyir terasına doğru ilerliyor. Tekne turları için de harita var burada. Biz şu an buradayız Hallstatt'ta. Birkaç hat var. Onu gösteriyor. Tam buranın karşısında yaklaşık 1 kilometre kuş uçuşunda burada tren istasyonu var. Burası ünlü bir yer. Genelde drone görüntüleri vesaire de buradan alıyorlar. Tur fiyatı da kişi başı 17,5 euroymuş. İçeride sordum. Kilisenin yanından göl kıyısına doğru saptık. Burada küçük bir tekne iskelesi var. Tekne turu bekleyen epey kalabalıkta dikkat çekiyor. Az önce tur rotasını ve fiyat bilgisini de paylaştık. Göl üzerinde yapılan bu turlar Hallstatt'ı farklı bir açıdan görmek isteyenler için oldukça popüler. Bir de dikkat ederseniz bölge tamamen dağlarla çevrili olduğu için burada küçük küçük şelalelere ve su kanallarına sıkça rastlıyorsunuz. Dağlardan gelen o temiz kaynak suları bu kanallardan akarak gölün sakin sularına karışıyor. Meydandan çok oyalanmadan geçip dar sokağa giriyoruz. Girişteki kırmızı binanın alt katında da Hallstatt'ın en meşhur dondurmacılarından biri var. Özellikle çocuklarla bu sıcakta geliyorsanız küçük bir tavsiye verelim. Dondurma burada ciddi bir moral dopingi etkisi yapıyor. Az önce yürümeye nazlananlar bir anda enerji depolayıp yeniden yola devam edebiliyor. Baba bak. Hallstatt sokaklarını gezerken bir şey hemen dikkatimizi çekiyor. Evlerin neredeyse tamamı özgün mimarisini korumuş durumda. Binalar farklı renklerle boyanmış ama hepsi kasabanın dokusuna çok güzel uyum sağlıyor. Üstelik boyalar tertemiz, binaların tamamı oldukça bakımlı görünüyor. İnsanların yaşadıkları çevreye verdiği değer de buradan hemen anlaşılıyor. Bu kadar turistin geldiği bir yerde olmasına rağmen sokaklar oldukça temiz. Yani yürürken insanın gözüne çarpan şey şu oluyor.
Evler düzenli, sokaklar temiz ve her şey yerli yerinde. Hallstatt'ta şu an saat 5:30. Yani daha akşam bile olmadı ama şöyle ışıklı güzel mekanları görünce aklıma nedense patatesli gözlemeyle ayran geldi. Vallahi olsa şu an çok iyi gelirmiş, bu sıcakta iyi gidermiş. Ara sokaklarda böyle butik dükkanlara da denk geliyorsunuz. Sevdiklerinize küçük hediyeleri almak için güzel yerler. Gün artık yavaş yavaş kapanıyor. Güneş dağların ardına çekilmiş. Akşam serinliği de kendini hissettirmeye başlamış durumda. Gün içinde oldukça kalabalık olan sokaklar şimdi biraz daha sakin. Işıklar da tek tek yanmaya başlamış. Gölün kıyısında durup dalga sesini dinlemek güzel. Ama çocukların yüzüne bakınca günün yorgunluğu da iyice ortaya çıkmış. Bize adeta artık arabaya dönme vakti der gibiler. Kamerada ne kadar gözüküyor, ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama bu evler çok şahane ve göze çok yakınlar. Kamerada belki uzak çıkmış olabilir. Özellikle balkondaki şu çiçeklere bayılıyoruz biz. Hallstatt gezimizi burada sonlandırıyoruz. Şu an saat 6. Aslında gerçekten gezme saatleri bu saatler. Güneş dağın arkasına geçtiği için şu an oraya gölge çekti. Gelmek isteyenlere ben öğleden sonraları, özellikle saat 4'ten 5'ten sonra gelmelerini öneririm. Yemek yiyecek mekanları genelde bu saatlerde açık oluyor. Araç otoparkı konusunda da sorun yaşamazsınız bu saatlerde. Kendinize iyi bakın. Şimdi sizi güzel yol görüntüleriyle baş başa bırakarak veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Öğlen saat 2'ye geliyordu biz geldiğimizde. Hatırlarsanız burası full dolu demiştim. Saat şu an akşam 6'yı 10 geçiyor. Görüyorsunuz otoparklarda ne kadar çok boş yer var. Onun için ne yapın. Sizin yerinizde olsam ve tekrar gelecek olsam mutlaka saat 4'ten 5'ten sonra gelirdim. Bu da aklınızda olsun. Tekrar görüşmek üzere diyeyim ben size.